Houston Doğa Bilimleri Müzesi. Kalp her saniye atar. Dünya her gün döner. Ayda bir kez dolunay çıkar. Mevsimler yıllık bir döngü içinde değişir. Biz gezegenden ayrıldığımızda dünyadaki saatler ne olacak? Evrendeki hangi saatler zamanın ilerisindedir? Yüzyılda bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke, astronotları uzaya götürebilen bir asansör tarif etti. Bu hayalin 21. yüzyılın sonlarında ekvatora yakın Doğu Afrika'da devasa bir sönmüş yanardağ olan Kilimanjaro Dağı'nda gerçekleştiğini düşünün. Kilimanjaro Dağı 1,5 milyon yıl önce oluşmuştur ve zirvesi Afrika'nın en yüksek yeridir. Clarke Uzay Asansörü Merkezi kraterin zirvesini kaplar. Her bir kule uzay asansörü için kenetlenme bölmesi oluşturur. Bir kablo kuleleri 35.000 kilometre yukarıdaki bir yörüngedeki asansör terminaline bağlar. Uzay Asansörü Merkezi'nin gerçek olduğunu hayal edin. Gelecek tam önünüzde ve asansör kabininiz kalkış için hazır. Yolculuk öncesi briefinginiz, füze montaj kuleleri arasındaki cam duvarlı ziyaretçi merkezinde başlamak üzere. Beklenen gün yarın. Kilimanjaro Dağı'ndaki Clarke Uzay Asansörü'nün ziyaretçi merkezine hoş geldiniz. Uzay asansörünün nasıl çalıştığını açıklarken lütfen yerlerinizi alın ve kendinizi evinizde hissedin. Bu cam pencerelerin ardında asansör kompleksinin 2 fırlatma kulesini ve doğu tarafında henüz yükselmekte olan güneşi görebilirsiniz. Birkaç dakika içinde sağ tarafınızda bulunan kuleye gireceksiniz ve uzay asansörüne bineceksiniz. Kuleler arasında uzanan nanofiber kabloları görebilirsiniz. Bu ultra güçlü kablolar büyük bir fırlayış elde etmek için binanın alt tarafını ve uzay boşluğunu birbirine bağlar. Kablonun bir ucu asansörü yörüngeye taşırken diğer kablo uzayda bulunan asansörü yeryüzüne geri getirir. Bu briefing yeni yüzyılın ardındaki güvenli ve ekonomik uzay uçuşundaki bilimi açıklar. 20. yüzyılda astronotlar içindeki yukarı doğru hareket eden gazın ileriye fırlattığı roketlerin içinde uzaya gidiyordu. Uzay uçuşları son derece tehlikeliydi ve yıllar süren bir eğitim gerektiriyordu. Uzay asansörleri sayesinde yakıt patlaması yok. Kabin içerisinde sürüş sakin, ivme asgaridir ve herhangi bir eğitim gerekmemektedir. Asansörünüzün gözetleme güvertesinde yan ve alt tarafa bakan pencereler var. Böylece yeryüzünü geride bıraktıkça Kilimanjaro Dağı'nın gitgide küçülmesini izleyebilirsiniz. Yörüngedeki uzay asansörüne yaklaştıkça asansör için uzay aracı hangarını göreceksiniz. Uzun kule, terminalde ya da yakınlardaki zaman teleskobunda çalışan ve yaşayan personellerin ofis ve otellerini içermektedir. Uzay istasyonunun yuvarlak biçimdeki alanında asansör ve teleskopları çalışır durumda tutmak için kullanılan tamirhaneler ve inşaat tesisleri bulunmaktadır. Geziniz ayrıca asansör platformunun yanında yer alan Einstein'ın zaman teleskobunu da içermektedir. Bu inanılmaz zaman teleskobu, zaman içine bakabilmek için Einstein'ın fizik bilimini ve bir lens düzlemini kaplayan solucan deliğini kullanmaktadır. Bu teleskop, Einstein'ın da öngördüğü gibi uzay boşluğunda bir bükülme yaratabilir. Genellikle bir cisme baktığımız zaman onu milyonlarca yıl önce olduğu şekliyle görürüz. Çünkü ışığın cisimden bize gelmesi o kadar zaman alır. Einstein'ın zaman teleskobu zaman faktörünü ortadan kaldırıyor. Böylece cisimleri dünyadaki halleriyle ve şu andaki gibi görebilirsiniz. Zaman teleskobu zaman içerisindeki Kilimanjaro Dağı'na gittiğinizde başlayabileceğiniz nihai macera. Afrika zaman tarihiyle bağlantılı bir kıtadır. Modern insanlar Güney Afrika'dan diğer kıtalara göçe 200 bin yıl önce başlamıştır. Şimdilerde insanlar dünyadan uzaya Afrika roket alanından gittikleri için yeni bir Afrika göçü başladı. Yeryüzünde dünya saati kullanırız. Vücutlarımız dünya saat döngüsü programlamasına göre gelişir.
Dünya kendi ekseni etrafında bir kez döndüğünde gezegenin yüzeyi güneş ışığından karanlığa ve tekrar güneş ışığına döner ve 24 saatlik zaman döngümüze neden olur. Uzay asansörüyle yolculuğunuz boyunca aşağıda yeryüzündeki gece ve gündüzü gözlemleyebilirsiniz. Uzay uçuşu boyunca bu gündüz-gece döngüsünü hesaplamak zor olabilir. Alçak yeryüzü yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotlar, Güneş'in doğuşunu her 90 dakikada bir, dolayısıyla 16 gündüz-gece döngüsünü 24 saatte bir görüyorlar. Bununla birlikte vücutları 24 saatte bir gün doğumuna programlanmıştır. Uzay asansöründe sabit konumdaki yörüngeye varana kadar 24 saatlik gün lüksüne sahibiz. Ay'daki astronotlarımız farklı bir zaman döngüsü zorluğuyla karşı karşıyalar. Ay'ın yüzeyinde 2 hafta gündüz, 2 hafta gece yaşanmaktadır. Uzay asansörü yolculuğunuzda farklı bir dünya zaman döngüsüyle karşılaşacaksınız. Yolculuğunuzun ikinci gününde Avrupa'yı yılın bu zamanında Güney Afrika'dan daha yeşil göreceksiniz. Temmuz ayında Güneş, ekvatoral bölgemizin kuzeyinde daha yüksektedir. Eğer yerküreyi Aralık ayında ziyaret ederseniz, Güney Afrika'da yeşilliği ve Avrupa'da kar yağdığını göreceksiniz. Uzay asansörü, Kilimanjaro Dağı'nın tam üzerinde kaldığı için yolculuğumuz süresince benzer yeryüzü saatlerini hesaplayabiliriz. Gün, ay ve yılımız dünyada yaşananla aynıdır. Zamandan söz etmişken, uzay asansörünü havalandırma zamanı. Astronot rehberiniz asansör fırlatma rampasında bekliyor. Clark Uzay Asansörü kalkış üssüne hoş geldiniz. Kargo depo bölümüne yüklendi ve asansör yolcular için hazır hale getirildi. Asansörün gözetleme güvertesine girdiğinizde lütfen sıra boyunca ilerleyin, yerlerinizi alın, emniyet kemerlerinizi bağlayın ve kalkışa hazır olun. Asansör yeryüzünden hareket etmeye hazırlanırken zemin sürgüleri çekiliyor. Havalanırken oturduğunuz yerde gittikçe hafif hissediyorsunuz ve yörüngeye vardığımızda yerinizden havalanıyorsunuz. Asansör kabininin her iki tarafında atmosferde süzülebilen ve yolcuları güvenli bir şekilde dünyaya geri götürebilecek çıkarılabilir koruyucu hayat yastıkları var. Tüm yolcuları güvenle taşımaya yetecek kadar koruyucu hava yastığı mevcut. Uzay asansörü o kadar güvenli ki daha önce bunların dağıtıldığını görmedim. Yükselişe geçildiği sırada kablo iç içe geçiriliyor. Diğer kabin üzerimizdeki yörünge istasyonundan salınıyor ve alçalışa geçmesi bizi yavaşça yukarı doğru çekiyor. Asansör tırmanma hızına ulaşana kadar kademeli bir ivme hissedeceksiniz. İstasyon kulesinden ayrılırken bizi izleyin. Ulaşım süresi 4 saat, Dünya istasyonuna uzaklığı 2000 kilometre. Asansör kablosu dünyaya yukarıdan bakmamıza olanak verecek şekilde uzaya doğru yay çiziyor. Kilimanjaro Dağı'nın aşağımızda gittikçe küçüldüğünü görebilirsiniz. Dünya güneşin altında doğuya dönerken aşağımızda gün ışığı dünyayı aydınlatmaya başlıyor. Afrika Yarımadası dünyanın görüntüsünün üst kısmındadır. Aşağısında Afrika ve Kilimanjaro Dağı'nın üzerindeki fırlatma üssümüz görülebilir. Yerkürenin doğuya doğru dönüşü tüm Afrika kıtasına gün ışığını getirdi. Günaydın. Bu yükselişimizin ikinci günü. Geçiş zamanı 24 saat. Dünya istasyonuna uzaklık 11.700 kilometre. Günaydın. Bugün asansöre binişimizin ikinci günü. Şu anda dünyadan o kadar uzaktayız ki aşağıda gezegenin tamamını görebiliriz. Hint Okyanusu'nun üzerinden doğuya doğru bakıyoruz. Madagaskar adası Afrika'nın hemen ilerisinde uzanıyor. Gözetleme güvertesinden uzaktaki güneşi görebiliyoruz. Asansörün içinde güneşin radyasyonlarına karşı daha korumasız olduğumuzdan dünyadaki ve uzaydaki güneş teleskoplarını kullanarak güneşin hareketlerini devamlı gözlemlemeliyiz. Bugünün verileri her biri güneş fırtınaları yaratan ve hareketleri artıran güneş lekesi grupları gösteriyor. Uyarı. Bir leke grubu biraz önce büyük bir alev saçmıştır. Yüklü parçacıklardan oluşan bir fırtına
güneş fırtınasının içine boşaltıldı ve dünyaya doğru hareket ettiği tespit edildi. Ancak alarma geçmeyin, yerkürenin bizi koruyan manyetik alanı var. Güneşin 11 yıllık leke döngüsüne çok yakınız. Böyle bir solar aktivite normal. Yükselmenin geçiş noktasına yaklaşıyoruz. Geçiş zamanı 36 saat. Dünya istasyonuna uzaklık 17.500 kilometre. Yolculuğumuzun orta noktasına ulaştık. Aşağımızda güneşin Sahra çölünü aydınlatmakta olduğunu görebiliyoruz. Yaz güneşi Kuzey Afrika'nın çoğunu kaplayan bu çöle inanılmaz bir sıcaklık veriyor. Günaydın. Yükselişimizin 3. gününün sonu. Geçiş zamanı 72 saat. Dünya istasyonunda uzaklık 35.000 kilometre. Kabin kilitlenmesi için hazır olunuz. Sabit konumda asılı duran yörüngeye varın. Uzay asansörü istasyonuna hoş geldiniz. Geçiş koridoru şu anda asansörün yolcu kapısına doğru yaklaşmaktadır. Çok yakında asansör kapısı açılacak. İstasyonda astronotların, gökbilimci ve tek gecelik misafirlerin rahatlığı için bir yurt, kafeterya ve küçük bir mağaza bulunmaktadır. Einstein'ın zaman teleskopu teleferiğin yukarısında dönüyor. Çok yakında teleskopa gidecek mekik için kenetlenme istasyonuna varacaksınız. Mekik sizin için hazırlanmış durumda. Bir gökbilimci turunuza devam etmek üzere bekliyor. Yeryüzüne döndüğünüzde sizi tekrar göreceğim. Hoşça kalın ve iyi seyirler. Einstein'ın zaman teleskopu için gözlem mekiğine hoş geldiniz. Bugün zaman içinde büyük değişiklikler göstermiş uzak cisimleri fotoğraflayacağız. Lütfen mekiğin içindeki yerlerinizi alın. Asansör istasyonundan ayrılırken ve teleskopun iniş pistine yaklaşırken teleskopun çalışmasını açıklayacağım. Zaman teleskopu ortasında solucan deliği olan özel dev bir mercek gibidir. Solar paneller teleskop için gerekli enerjiyi sağlar. Montaj halkasının teleskopu evrendeki herhangi bir cisme doğru çevirmek için manevra motoru vardır. Teleskop şu anda 31 milyon yıl uzaklıkta olup milyarlarca yıldız içeren M51 adındaki spiral bir galaksiye doğru çevrilmiştir. Teleskopu düzenli bir mercek gibi kullanarak bu galaksiyi 31 milyon yıl önceki haliyle görebiliriz. Ancak solucan deliğini meşgul ediyoruz. Teleskop ışığı takip etmede bir kestirme için uzayı büküyor. Galaksiyle aramızda bir solucan deliği tüneli. Bu M51'in bugün göründüğü hali. Pek az değişiklik var. Bir galaksi için 31 milyon yıl değişmek için kısa bir zamandır. Daha çok zamanın geçtiğini görmek için daha uzaktaki bir cisim bulmalıyız. Şu anda teleskop önümüzde bulunan daha uzak bir cismi bulmak için galaksi kümesini tarıyor. Bu küme, evrenin bugüne dek devam eden ve zamanda geriye baktığımızda görebileceğimiz genişlemesini başlatan büyük patlamadan hemen sonrasına dayanıyor. Evren soğumaya başladıkça oluşan ilk şey kuramsal zerrelerdi. Milyonlarca yıl boyunca zerreler birleşti ve hidrojen ve helyum çekirdekleri oluşturdu. Bu yüklü parçacıklar genç, parlak yıldızların içinde toplandı. Bu yıldızlar yeterince büyüdü ve söndüğünde patlayarak evreni karbon ve oksijen gibi daha ağır elementlerle zenginleştirdi. Zamanla evren soğudu ve döner bulutlar galaksinin tanıdık şekillerine büründü. Uzayı bükerek zamanın başlangıcını gördük.
Şimdi evreni tek yıldızların oluşumunu görebilecek kadar büküp bükemeyeceğimize bir bakalım. Teleskopu üçgen takım yıldızında yakın bir spiral galaksi olan M33'e çeviriyorum. Bu galaksi NGC 604 adı verilen devasa bir yıldız oluşumuna sahip. NGC 604 nebula 2 milyon ışık yılından daha uzak. İçerisindeki yıldızlar çok genç görünüyor. Solucan deliğinden bu kümenin sonraki 2 milyon yılda ne kadar değişebileceğini görebiliriz. Uzayı büktüğümüzde genç yıldızları görüyoruz. Burası yıldızların doğum yeri, Stellar Incubator, yani yıldız kuluçkası. Bu genç yıldızların ışıkları yerküreye milyonlarca yıl daha ulaşmayacak. İnsanoğlu gibi yıldızların da bir yaşam döngüsü var ve daha başlangıç. Yıldızlar da büyür ve ölür. Bunu görmek için gerçekte bir yıldız kefeni olan başka tür bir bulutu ziyaret etmeliyiz. Carina takım yıldızını ünlü bir nebula olan Eta Carinae'yi bulmak için tarıyorum. Bu gerçekten de devasa bir karasız yıldız. Onu gördüğümüze göre çok uzun zaman yaşayamaz. Solucan deliğinden zamanda ilerlerken yıldızın nasıl değiştiğini izleyebilirsiniz. Bakın, yıldız patlıyor. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Eta Carinae, yıldızı yok eden inanılmaz bir süpernova patlamasıyla geride tek bir parlayan nötron yıldızı bırakarak ölüyor. Patlamada Eta Carinae o kadar parlaklaştı ki dünyadaki insanlar patlamanın ışığı yerküreye 4000 yıl sonra ulaştığında gün ışığında görebilecekler. Bugün Eta Carinae'yi dünyadan gördüğümüzde çoktan ölmüş bir cismi görüyoruz. Yıldızlar gaz ve tozla başladığı gibi döngülerini evrende bir gaz ve toz olduklarında tamamlıyorlar. Alarm her an bir güneş alevlenmesi olabileceği ihtimaliyle devreye girer. Teleskobu yengeç takım yıldızından sadece 8 ışık dakikası uzaklıkta olan güneşe çeviriyorum. Zaman teleskopuyla güneşi ışığı dünyaya ulaşmadan 8 dakika önce görebiliriz. Bir alev patlaması olamadan önce fazladan 8 dakika. Vay canına! İşte başlıyor. Bu son 3 gündeki ikinci büyük alevlenme. Bu çok nadir ve tehlikelidir. Önceki patlama dünyanın manyetosferini öylesine sıkıştırmıştı ki daha fazla korunamamıştık ve uzay teleskobuyla uzay asansörü terminalindeki insanlar güneş fırtınasıyla gelen zararlı parçacıklara maruz kalmıştı. Bu yüksek enerji radyasyonu birkaç dakika içinde bize ulaşacak ve radyasyon kemerleri sonraki birkaç gün içinde hızla oluşturulacak. Acilen teleskobu tahliye etmeliyiz. Yüksek güneş radyasyonu süresince teleskopun güvenliği açısından kaldırılması gerekiyor. Bu koruyucu yastık sizi asansör istasyonuna geri götürecek ve astronot rehberiniz sizi alçalma prosedürleri hakkında bilgilendirecek. Hızlı hareket ederseniz emniyette olursunuz. Lütfen herkes uzay asansörüne doğru ilerlesin. Asansör kabini acil kalkış için hazırlandı. Uzay asansöründe bazı kalkanlar olsa da solar parçacıklarının çoğu varmadan önce maksimum güvenlik için Van Allen radyasyon kuşaklarının altına düşmeliyiz. Lütfen bir an önce yerlerinizi alıp emniyet kemerlerinizi bağlayınız. Alçalma sırasında tüm pencereler maksimum koruma için kapatılacak. Kilitlenme kelepçeleri açıldı. Asansörü alçalmaya başladı. Biz alçalırken istasyonun daimi çalışanları istasyonu ve zaman teleskopunu korumaktadır. Daimi çalışanların ve tüm hassas elektronik aletlerin yaklaşmakta olan güneş parçacıklarından korunması gerekmektedir. İkinci asansör kabini biraz önce Kilimanjaro istasyonundan salındı. Tamir için gereken ekipmanları getiriyor ve gerektiğinde solar fırtınadan zarar görmüş olan tayfayı transfer edebilir. Alçalma hızındayız. Bu yüzden bir düşme duygusuna kapılabilirsiniz. Geçiş zamanı 24 saat. Yükselen boş kabini geçmeye hazır olun. Biraz önce yükselmekte olan asansör kabinini geçti. Yeryüzündeki güvenliğimize yarı mesafe kaldı. Geçiş zamanı 40 saat.
Van Halen kuşakları başarılı bir şekilde geçildi. Parçacıkların asansöre verdiği zarar asgari. Yolcuların koruyucu yastıklara geçmesi gerekmektedir. Asansör konuşlanma için uygun irtifaya gelir gelmez yastığınız asansörden ayrılacak ve bir astronot uçağınızı indirecek. Tüm yolcularımız lütfen yerlerinizi alıp emniyet kemerlerinizi bağlayınız. Yörüngeye girişimiz sağlandı. Hayatınızın uçuşunu gerçekleştirme zamanı. Dünyaya hoş geldiniz. Tüm planörler güvenli bir şekilde iniş yaptı ve dünyaya tam zamanında inmiş gözüküyor. Gördüğümüz ve hayal ettiğimiz şeyin tek bir kozmik günde olduğunu hayal edin. Gece yarısı evrende büyük patlama başlayacak. Yediden önce Samanyolu galaksisi oluştu. ...15'ten hemen sonra Güneş ve gezegenleri doğdu. ...18'de Dünya oluşmuştu bile. 23'ten hemen sonra bitkiler ilk kez yerkürede hayat buldu. Gece yarısına bir saniyeden az bir süre kala insanoğlu dünyaya geldi. Ve saniyenin 1/10'inde Afrika'dan ayrıldılar. Gece yarısından önceki son saniyenin 1/1000'inde Mısırlılar modern güneş takvimini icat ettiler. Bu ilk kozmik günün gece yarısında insanoğlu uzay mekiklerini yörüngeye fırlattı. Belki de ikinci kozmik güne bir uzay asansörü içinde dünyadan ayrılarak ve evreni gerçek zamanlı görerek başlayacağız. Sadece an meselesi.